Öğrendiklerim sesli kitap özetlerinden selamlar. Bugün size çok ilginç bir kitaptan bahsedeceğim. Dürtme adlı kitap. Kitabın yazarı Richard Taylor, seçimlerimizi nasıl etkileyen şeyleri ve hayatımızı daha iyi yönlendirmemize yardımcı olan gizli güçleri inceliyor. Şahsen dışarıda, işte, sosyal ortamlarda, hatta yakın çevremde bile kitapta bahsedilen konuları daha önceden analiz etmem ilginçtir. Siz de kitabı bitirdikten sonra farkındalığınızın artacağına eminim. Bu arada sizden küçük bir ricam olacak. Kanala abone olur ve beğenirseniz mutlu olurum. Çünkü özetlerin devamı gelebilmesi için motivasyona ihtiyacım var ve kanalın büyümesini istiyorum. Bireylerin karar verme sürecini ve seçeneklerin nasıl sunulduğunu tartışarak bizi etkileyen dürtülerin farkında olmamız gerektiğini vurguluyor. Seçeneklerin sunulma şekli kararlarımızı etkiler. Yüksek rakamlarla bağlanmak insanları etkiliyor ve daha fazla bağış yapmalarını sağlıyor. Dürtüler insanların kararlarını etkilemek için kullanılır. Bruce Lee gibi öz kontrole sahip olmak, dürtüleri etkisiz hale getirir. İyilik ve kötülük bir arada var olabilir. Richard Taylor, bu kitapta dürtülerin, yani içimizdeki o küçük seslerin hayatımızı nasıl etkilediğini anlatıyor. İşte bu dürtüler, aslında hayatımızı büyük ölçüde yönlendiren kahramanlar. Mesela, neden bir şeyi diğerine tercih ettiğimizi, neden bazı seçimleri bilinçli olarak yaparken bazılarını yapamadığımızı anlamamıza yardımcı oluyorlar. Kitap, bunu sadece yetişkinlerin değil, çocukların da anlayabileceği bir şekilde anlatıyor. Mesela, dürtülerin birer süper kahraman gibi olduğunu düşün. Her biri farklı bir güce sahip ve bizim kararlarımızı etkiliyorlar. Kitapta bu dürtülerle nasıl dost olabileceğimizi ve onları nasıl daha iyi anlayabileceğimizi öğreniyoruz. Kitabın girişinde, yazarın neden bu konuyu seçtiğini, bizi neler beklediğini ve kitap boyunca hangi maceraya atılacağımızı anlatıyor. Heyecan verici bir giriş cümlesiyle başlayarak bizi bu kitabın dünyasına davet ediyor. Kısacası, Dürtme kitabı, seçimlerimizi daha iyi anlamamıza ve daha bilinçli kararlar almamıza yardımcı olan eğlenceli bir rehber gibi düşünülebilir. Hayatın küçük detaylarının aslında büyük bir etki yaratabileceğini anlatıyor. Mesela, Amsterdam'daki bir havaalanındaki erkek tuvaletlerinde yapılan basit bir değişiklikle, klozetlere konulan karasinek resimleri sayesinde tuvaletleri kullanırken insanlar daha dikkatli davranmaya başlamış ve çevreyi temiz tutmuşlar. Çok küçük bir detayın büyük bir değişikliğe nasıl vesile olabileceğini düşünsenize. Burada kitap, özgürlüğün ve seçme hakkının ne kadar önemli olduğunu vurguluyor. Herkesin istediği gibi özgürce yaşaması gerektiğini düşünüyor. Milton Friedman'ın bir sözüne göre, insanlar kendi seçimlerini özgürce yapabilmeli. Bu, gerçekten güzel bir düşünce değil mi? Aynı zamanda kitap, insanların hayatlarını daha iyi hale getirmek için, yapılan düzenlemelerin aslında onların seçimlerini nasıl olumlu bir şekilde etkilediğini anlatıyor. Yani devlet ve özel sektörün çabalarıyla insanların daha sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmelerine yardımcı oluyorlar. Ve unutmayalım ki kitapta bahsedilen insanlar bizim gibi. Hesap makinesi olmadan da işlerini görebilirler, bazen doğum günleri unutabilirler ve yılbaşında fazla içince baş ağrısı çekebilirler. Çünkü onlar sadece insanlar, yani Homo sapiens. Bu kitap, ekonomik modellerden çok daha gerçekçi bir bakış açısı sunuyor. Bir yanlış kanı ve iki yanlış kavram. İlk yanlış kanı, hemen tüm insanların her zaman kendi çıkarları doğrultusunda seçimler yaptığı düşüncesidir. Ancak bu düşünce gerçek değil. Satranç oyununu düşünelim mesela. Yeni öğrenen biriyle bir usta karşılaşsa, çoğu kişi acemi oyuncunun kaybedeceğini düşünür. Ancak acemi oyuncunun bazı hataları, deneyimli birinin yardımıyla düzeltilebilir. İşte bu, insanların her zaman doğru seçimler yapabilecekleri anlamına gelmez. Herkesin belirli konularda acemi olduğu ve deneyimli profesyonellere karşı geldiği bir gerçek. Sonuç olarak, insanların seçimlerini etkilemek karmaşık bir konudur. Deneyimli oldukları konularda iyi seçimler yapabilirler, ancak deneyimsiz oldukları ve bilgi eksikliği yaşadıkları durumlarda zorluk yaşayabilirler. Aynı şekilde, seçimleri etkilemekten kaçınmak da her zaman mümkün değildir. Nasıl düşünürüz? İki sistem. Otomatik sistem ve düşünce sistemi. Otomatik sistem, hızlı ve içgüdüsel bir şekilde çalışan, genellikle düşünme kelimesiyle ilişkilendirilmeyen bir düşünce tarzı. Ani olaylara karşı tepkilerimizde, günlük yaşantımızda bu sistem devrede. Örneğin, beklenmedik bir durumda hemen tepki göstermek, otomatik sistemin bir örneğidir. Diğer taraftan,
Düşünce sistemi daha önce düşünülmüş, sakin bir sistemdir. Sorulara mantıklı cevaplar verme, planlama yapma gibi durumlarda devreye girer. Örneğin, matematiksel bir soruyu çözerken ya da bu kitabı yazarken düşünce sistemimizi kullanırız. İlginç bir nokta da, insanların otomatik sistemi ve düşünce sistemini kullanma şekillerinin duruma bağlı olduğudur. Örneğin, kendi dilimizi konuşurken otomatik sistem aktiftir. Ancak yabancı bir dilde konuşurken düşünce sistemi devreye girer. Fahrenheit ile Celsius ölçülerini kullanma tercihimiz de bu ikinci sistemin bir örneğidir. Kitap, bu iki düşünce tarzının insan davranışlarını ve kararlarını nasıl etkilediğini açıklarken, günlük hayatta karşılaştığımız durumları da örneklerle anlatıyor. İnsanlar olarak cesurca tepkiler gösterme eğiliminde olduğumuzda otomatik sisteme güveniriz. Ancak bu sisteme aşırı güvenmek de bazen hatalara sebep olabilir. Sonuç olarak, düşünce süreçlerimiz karmaşık ve ilginç bir şekilde işliyor. İnsan beyninin bu iki sistem arasında nasıl geçiş yaptığını anlamak, hem kendi davranışlarımızı hem de başkalarınınkini daha iyi kavramamıza yardımcı olabilir. İyimserlik ve aşırı güven. Evliliklerin %50'sinin boşanma ile sonuçlanması gibi istatistiklerle karşılaştığımızda, aslında çoğu çiftin bu olasılığı göz ardı ettiğini ve nikah töreninde evliliklerindeki başarısızlık ihtimalini sıfır olarak düşündüklerini görüyoruz. Samuel Johnson'ın dediği gibi, ikinci evlilik umudun deneyime galip gelişidir. İnsanlar, önceki hatalardan ders çıkararak ve geleceği daha olumlu bir şekilde düşünerek yeni bir başlangıç yapma eğilimindedirler. Benzer bir durumu yeni iş girişimlerinde de gözlemliyoruz. Başarısızlık ihtimalinin yüksek olduğu durumlarda bile girişimciler genellikle iyimserdirler. Bu, gerçekçi olmayan iyimserliğin, risklerin üstesinden gelme ve başarıya ulaşma konusundaki bireysel çabaları nasıl şekillendirdiğini gösteriyor. Gerçekçi olmayan iyimserlik, hayati ve sağlıkla ilgili risk alma konusundaki bireylerin tutumlarını da etkiler. Öğrenciler, işten atılma, hastalık veya boşanma gibi konularda kendilerini diğerlerinden daha düşük bir risk altında görmeye meyillidirler. Bu, insanların geleceği daha parlak bir ışıkta görmeleri ve olumlu düşünmeleri eğilimindedir. Sosyal kategorilerde genel olarak, insanlar kendilerine güvenirler ve başlarına kötü bir şey geleceğine inanmazlarsa, önlemleri ihmal edebilirler. Bu durum, gerçekçi olmayan iyimserliğin yaygın bir özellik olduğunu gösterir. Ancak bu iyimserlik, insanlara geçmişteki kötü deneyimlerini hatırlatıldığında azalabilir. Bu da gösteriyor ki, insanlar kötü olaylarla yüzleştiklerinde daha dikkatli ve gerçekçi bir perspektife geçme eğilimindedirler. Evet, kaybetmek gerçekten de insanlar üzerinde güçlü duygusal etkiler bırakabilir. Bir şeyi kaybetmek, kazandığınızda hissettiğiniz sevincin 2 katına kadar üzüntü yaşamanıza neden olabilir. Bu durumu anlamak için yapılan basit bir deneyi düşünelim. Öğrencilere kendi üniversitelerinin simgesi olan kahve kupaları verildi. Kupa sahiplerine kupalarını satmalarını isteyenlerin verdiği fiyatın 2 katını talep etmeleri söylendi. Sonuç, kupa sahiplerinin sahip olmayanlardan daha yüksek bir değer biçme eğiliminde olduklarını gösterdi. İnsanlar bir şeyden vazgeçmek zorunda kaldıklarında o şeyi alırken hissettikleri sevincin 2 katı kadar üzülme eğilimindedirler. Benzer bir durumu patlamış mısır deneyiyle de gözlemleyebiliriz. Bir grup seyirciye bayat patlamış mısır verildi, ancak onlara bu durumun söylenmedi. İlginç bir şekilde, insanlar bu mısırları sevmediler. Ancak büyük kutu alanlar mısırları sevmemelerine rağmen, küçük kutu alanlara göre %53 daha fazla tüketti. Bu durum, insanların bazen mantıklı olmayan şekillerde davrandığını gösteriyor. Yine bir deneyde, insanlara büyük tabaklar ve yiyecek paketleri verildi. Bu durumda da, daha büyük boyutlardaki tabaklar ve paketler, insanların daha fazla yemelerine neden oldu. İpucu olarak, kilo vermek isteyenlerin küçük tabaklarda yemek yemeleri, sevdikleri yiyecekleri az almaları ve buzdolabında fazla yiyecek bulundurmamaları önerilir. Sürüyü izlemek. Evet, sosyal etkileşimler gerçekten de güçlü bir etki yaratabilir. Film izlerken gülümsediğimizde veya birisinin esnediğini gördüğümüzde bu davranışlar bulaşıcı olabilir. Aynı şekilde, uzun süre birlikte yaşayan insanların birbirine benzemeye başlaması da bu sosyal etkileşimlerin bir örneğidir. Beslenme alışkanlıkları, yemek adetleri ve hatta yüz mimikleri gibi faktörler, insanların birbirine benzer hale gelmelerine neden olabilir. Bu durum, birbirine benzeyen çiftlerin genellikle daha mutlu olma eğiliminde oldukları bir gerçeğini yansıtabilir. Bu etkilerin anlaşılması,
Çünkü çoğu insanın davranışlarını çevresinden öğrenmesi, toplumların gelişimi için önemlidir. Ancak bu sosyal etkileşimlerin bazen yanlış veya önyargılı inançlara yol açabileceği unutulmamalıdır. Örneğin, toplu intihar vakası olan Jonestown olayında bu etki o kadar güçlüydü ki, insanların dramatik bir şekilde etkilenmelerine ve topluca intihar etmelerine neden oldu. Ancak bu etkileşimlerin olumlu sonuçları da vardır. Örneğin, köpek sahiplerinin yanlarında taşıdıkları torbalar sayesinde şehirlerde temizlik sağlanmış ve parklarda daha keyifli zaman geçirilebilir hale gelmiştir. Bu, sosyal etkileşimlerin küçük ve büyük ölçekte olumlu değişikliklere yol açabileceğini gösteriyor. Etrafındaki insanları olumlu bir şekilde etkilemek, toplumun genel refahını artırabilir. Bu nedenle günlük hayatta karşılıklı etkileşimlerde bulunmak ve olumlu davranışları yaymak, daha iyi bir toplum için önemlidir. Işıldak etkisi. Evet, insanlar genellikle başkalarının kendilerine ne kadar dikkat ettiğini düşündüklerini abartma eğilimindedirler. Tom Gilovich ve diğer araştırmacılar tarafından tanımlanan ışıldak etkisi, insanların çoğunluğun gerçekte olduğundan daha fazla dikkatlerini çektikleri hissine kapılmalarını açıklar. Örneğin, farklı kıyafetlerle bir yere gittiğinizde, aslında diğer insanlar size sandığınız kadar dikkat etmiyor olabilirler. Bu, insanların genellikle başkalarının kendi halleriyle çok fazla ilgilenmediğini anlamaları için bir hatırlatmadır. Aynı şekilde, insanlar birlikte yemek yedikleri kişilerin beslenme alışkanlıklarından etkilenebilirler. Grup içindeki tüketim normları, bireylerin yeme alışkanlıklarını etkileyebilir. Örneğin, bir grup içinde daha fazla yemek yiyen bir kişi, diğerlerini de etkileyerek daha fazla yemeye teşvik edebilir. Bu durum, sosyal etkileşimlerin bireylerin davranışlarını nasıl etkileyebileceğini gösterir. Sosyal etkiler sadece günlük yaşamda değil, aynı zamanda reklamlar ve siyasi kampanyalar gibi çeşitli alanlarda da etkilidir. Reklam verenler genellikle çoğunluğun bir ürünü tercih ettiği izlenimini vererek insanları etkilemeye çalışırlar. Aynı şekilde, siyasi adaylar da kendilerini seçilmeye değer kılan konularda çoğunluğun desteğini vurgularlar. Sonuç olarak, insanlar genellikle sosyal etkileşimlerden etkilenirler ve bu etkileşimler davranışlarını, tercihlerini ve algılarını şekillendirebilir. Daha fazla olumlu etkileşimle bir araya gelmek, toplumun genel refahını artırabilir ve daha anlayışlı bir ortam oluşturabilir. Seçme mimarisi. Thaler'ın Paris metrosundaki kart deneyimi ve Chicago'daki otoparklardaki kart kullanımı, insanların alışkanlıklarının nasıl şekillendiği ve hata yapma olasılıklarının nasıl azaltılabileceği konularında ilginç örnekler sunuyor. Thaler, Paris metrosundaki kart kullanımını öğrenirken karşılaştığı deneyimiyle, başlangıçta hata yapmasına rağmen sistemi anladıktan sonra doğru kullanmaya başladığını gösteriyor. Bu durum, insanların yeni bir sistemle tanıştıklarında başlangıçta hata yapma olasılığının yüksek olduğunu, ancak deneyim kazandıkça ve öğrendikçe bu hataların azaldığını gösteriyor. Chicago'daki otoparklarda ise Thaler, kart kullanımındaki zorlukları ve kartın nasıl kullanılması gerektiği konusundaki karmaşıklığı vurguluyor. Otomobil kullanıcıları için tasarlanan hata affedici özelliklerin bazen benimsenme sürecinde zorluklar yaratabileceğini belirtiyor. Örneğin, benzin deposu kapağının plastikle arabaya bağlı olması, kullanıcıların benzincide kartı unutmalarını engellemek için getirilen bir düzenleme olarak görünse de, bu tasarımın hemen benimsenmediğini ifade ediyor. Ayrıca, Thaler'ın belirttiği gibi, insanlar tamamlama sonrası hatalara eğilimlidirler. Bir görevi tamamladıktan sonra, önceki aşamayla ilgili unsurları unutma olasılıkları vardır. Bu durum, örneğin, ATM'den para çektikten sonra kartı almayı unutmak gibi hataları içerir. Ancak ATM'lerin çoğunun kartı hemen geri vermesi gibi düzenlemeler, bu tür hataların azaltılmasına yönelik pratik çözümler sunabilir. Organ bağışları nasıl arttırılır? Organ nakli konusu, bir insanın bir başka insana yardım etmek adına harika bir şey. Bir süper kahraman gibi düşünebilirsin. İlk organ nakli operasyonu tam 1954'te gerçekleşti. Bir adam, kendi kardeşine böbreğini verdi ve gerçek bir kahraman oldu. Sonrasında birinin ölen böbreği bir başka kişiye verildi ve bu, gerçek bir iyilik hikayesinin başlangıcıydı. Ancak ne yazık ki, organ bekleyenlerin sayısı talebin çok üzerinde. Özellikle 2006'da Amerika'da 90 binden fazla hasta böbrek nakli bekliyordu. Bu çok büyük bir sayı. Burada gerçek bir süper kahramanlık öyküsü var. Organ bağışçıları. Bir organ bağışçısı, 3 organını birden bağışlayabiliyor. Yani 1000 bağışçı,
tam 3000 hastayı kurtarabilir. Şaşırtıcı, değil mi? İspanya, organ nakli konusunda dünya lideri. Onların bu konuda harika bir altyapıları var. ABD'de milyon kişi başına yaklaşık 20 organ bağışçısı varken, İspanya'da bu sayı 35. İspanyollar organ bağışı konusunda çok aktifler. Ekonomistler, organ bağışlarını artırmak için bir organ piyasası kurmayı düşünüyorlar. Bu fikir pek popüler değil ama insanlar arasında daha çok konuşulursa belki fikirleri değişir. İyi haber şu ki, organ bağışı gerçek bir kahramanlık hikayesi. Bir kişi, bir diğerine umut olabilir. Belki bir gün sen de bir kahraman olabilirsin. Dünyayı kurtarmak. Dünya üzerindeki bütün ülkeler, son 10 yılda çevreyi koruma konusunda önemli adımlar attılar. Hükümetler, su ve hava kirliliği, böcek ilaçları ve kimyasal atıkların yayılması gibi sorunlara karşı mücadelede önemli kaynaklar harcadılar. Bu çabalar, insan yaşamını iyileştirme ve doğaya verilen zararı azaltma amacı taşıdı. Yapılan çalışmaların birçok olumlu sonucu oldu. Özellikle hava kirliliğini azaltma çabaları, binlerce erken ölümü ve milyonlarca hastalığı engelledi. Ancak bazı çözüm çabalarının pahalıya mal olduğu, boşa gittiği veya sorunları artırabileceği de görüldü. Mesela, hava kirliliği yaratan yeni kaynakları kontrol altına almak isteme çabaları, eski kirli kaynakların ömrünü uzatabilir ve kısa vadede hava kirliliğini artırabilir. Son yıllarda, uluslararası çevre sorunlarına odaklanan çalışmalar yoğunlaştı. Ülkeler arası anlaşmalarla, özellikle ozon tabakasına zarar veren kimyasalların yasaklanması konusunda önemli başarılar elde edildi. Ancak iklim değişikliğiyle ilgili etkili uluslararası kontrol henüz tam anlamıyla sağlanamadı. Bu noktada, gelişmiş seçim mimarisi ve doğru teşviklerle kirliliği önlemek mümkün olabilir. Ancak kirliliği yaratanlar şu anda çevreye verdikleri zararın tam maliyetini ödemiyorlar. Bu da bir sorun. Ayrıca, kirlilikten etkilenenler de sorunun çözümünü bulmakta zorlanıyorlar. Seçim özgürlüğü savunucuları, bazı hükümet önlemlerinden kaçınmanın maliyetli olabileceğini savunuyorlar. Ancak bu durumda doğru bir denge bulmak önemli. Evliliği özelleştirme. Evlilik konusundaki önerileriniz hem bireylerin özgürlüklerine saygı gösteriyor, hem de toplumdaki farklı inanç ve değerlere alan açıyor. Evliliğin özelleştirilmesiyle, cinsel aktiviteler ve çocuk yetiştirme konularında daha esnek bir ortam yaratılması fikri de dikkat çekici. Bu yaklaşım, insanların kendi ilişki tercihlerini daha özgürce seçebilmelerine olanak tanıyarak, toplumun çeşitli dinamiklerini kucaklamayı hedefliyor. Eski dönemlerde evliliğin çiftlerin birbirlerine verdiği sözleri ve taahhütleri, güvence altına almak amacıyla önemli olduğunu ifade ettiğiniz kısım da ilginç. Evliliğin, bir öz kontrol mekanizması olarak düşünülmesi ve çiftlerin uzun vadeli refahlarını korumak adına yapılan bir taahhüt olduğunu anlamak, evlilik kurumunun farklı bir bakış açısıyla ele alınmasını sağlıyor. Ayrıca, evlilik öncesi anlaşmaların konusundaki değerlendirmeleriniz de gerçekçi ve pragmatik bir yaklaşımı yansıtıyor. Bu, çiftlerin ilişkilerini daha sağlıklı yönetmelerine ve olası boşanma durumlarında daha adil bir çözüm bulmalarına yardımcı olabilir. Evlilik ve boşanma hakkındaki önerileriniz, bireylerin kendi tercihlerini serbestçe yapabilmelerine odaklanan bir yaklaşımı yansıtıyor. İnsanların, özellikle de çiftlerin, kendi aralarında anlaşmaya varabilecekleri konularda yasaların da esnek olması, gerçekten özgür bir toplumun oluşumunu destekliyor. Boşanma davalarındaki algıya dair değindiğiniz noktalar da önemli. Her iki tarafın kendisini haklı gördüğü bir durumda, tarafsızlık ve adil bir değerlendirme beklemek oldukça doğal. Eyaletlerde zorunlu düşünme süreci önerisi de insanların kararlarını daha bilinçli bir şekilde alabilmelerini hedefliyor. Bu, insanların pişmanlık yaşamadan önce kararlarını gözden geçirmelerine yardımcı olabilir ve uzun vadeli sonuçları daha iyi değerlendirmelerine olanak tanır. Sonuç olarak, özgürlük, tarafsızlık ve düşünme süreci gibi değerleri vurgulayan bu öneriler, evlilik ve boşanma süreçlerini daha adil ve sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlıyor. Nezaket kontrolü. Günümüzde hızlı iletişim araçlarının yaygınlaşmasıyla birlikte, insanlar arasındaki nezaket eksikliği konusu gerçekten önemli bir hale almış durumda. Özellikle öfkeli anlarda atılan mesajlar, daha sonra pişmanlık yaratabiliyor ve ilişkileri olumsuz etkileyebiliyor. Bu noktada nezaket kontrolü gibi bir yaklaşım, gerçekten de iletişimde daha sağlıklı bir çerçeve sunabilir. Bu öneri, öfkeli veya kaba içerikli bir e-posta yazıldığında,
bir uyarı mesajı ile kullanıcıyı durup düşünmeye sevk ediyor. Öfkenin geçtiği bir zamanda iletişim kurmak, gerçekten de daha yapıcı ve olumlu bir etkileşim sağlayabilir. Aynı zamanda, teknolojinin bu konuda bir rol oynayarak, kullanıcıları bu tip hızlı tepkilerden koruma potansiyeline sahip olduğu bir gerçek. Uyarı. Bu nazik olmayan bir e-posta. Gerçekten göndermek istiyor musunuz onu? İfadesi, iletişimde nazikliği teşvik ederken, aynı zamanda insanların duygusal anlarında verdiği kararları biraz ertelemelerine olanak tanıyarak daha sağduyulu bir yaklaşım sunuyor. Bu, özellikle iş veya kişisel ilişkilerde gerilim anlarında çok etkili olabilir. Ayrıca, uyarı, bu nazik olmayan bir e-posta, 24 saat içinde gönder emri vermezseniz gönderilmeyecek mesajıyla, kullanıcılar daha kontrollü bir şekilde düşünme sürecine yönlendirilmiş oluyorlar. Bu, öfkenin veya ani tepkilerin getirdiği olumsuz etkileri minimuma indirmek açısından oldukça faydalı bir strateji. Sonuç olarak, bu öneriler, iletişimde nezaketin ve düşünce sürecinin önemini vurgulayarak insanların daha sağlıklı ilişkiler kurmalarına katkıda bulunuyor. Bu tür yaklaşımların yaygınlaşması, toplumda daha olumlu bir iletişim kültürü oluşturmada önemli bir adım olabilir. Gerçek üçüncü yol. Birinci önemli konu, küçük gibi görünen durumların aslında büyük etkiler yaratabileceği. Hayatımızın seçimleri, çoğu zaman farkında olmadan küçük detaylardan etkileniyor. Seçimlerimizi şekillendiren mimari, iyi ya da kötü, hayatımızı derinden etkileyen bir güç. İkinci olarak, kitap serbestçe ataerkil kavramını ele alıyor. Bu, özgürlüğü savunurken insanları olumlu yönlere yönlendiren bir yaklaşım. Yazarlar, seçim özgürlüğünün sadece serbest bırakmak değil, aynı zamanda insanların hayatlarını geliştirmelerine yardımcı olmak anlamına geldiğini savunuyor. Kitap, üçüncü yolun mümkün olabileceğini iddia ediyor. Demokrasilerdeki zorlu tartışmaları azaltarak, serbestçe ataerkil yönetimin yeni bir çözüm yolu olabileceğini öne sürüyor. Demokrat Parti ve Cumhuriyetçi Parti'nin karşılaştığı zorluklar da kitapta ele alınıyor. Her iki parti de kendi prensiplerini savunsa da, kitap çeşitli önerilerle herkesin ihtiyacına uygun bir çözüm bulmanın zor olduğunu belirtiyor. Kitap, Amerikan toplumunun çeşitliliğine vurgu yapıyor. Her bireyin yaratıcı olduğunu ve koşulların hızla değiştiğini söylüyor. Aynı zamanda hükümetin müdahalesinin serbest piyasa ortamında bile kaçınılmaz olduğunu vurguluyor. Sonuç olarak, kitap seçim özgürlüğünün önemli olduğunu, ancak hükümet müdahalesinin doğru ve etkili bir şekilde yapılması gerektiğini savunuyor. Ve kitabının sesli özetini dinlediniz ve muhtemelen bir sürü ilginç şey öğrendiniz. Umuyorum ki videoyu keyifle izlemişsinizdir. Richard Taylor'ın perspektifi, ekonomiyi ve davranış psikolojisini birleştirerek bize finansal kararlarımızı nasıl daha iyi yönetebileceğimizi gösteriyor. Kitaptan aldığınız bilgilerle artık günlük hayatta daha bilinçli kararlar alabileceksiniz. Eğer videoyu sevdiyseniz ve Richard Taylor'ın yaklaşımını benimsediyseniz, kitabı okumanızı kesinlikle tavsiye ederim. Unutmayın, kitaplar bize öğrenme ve gelişme şansı sunar, bu yüzden bu tür kaynakları değerlendirmek önemlidir. Sesli özetin keyfini çıkarın ve daha fazla bilgi edinmek için kitaba göz atın. Teşekkür ederim ve sizi bir sonraki kitap önerisiyle tekrar burada görmeyi umarım. İyi günler.